Infiniti Q30 ile birlikteyiz. Infinity'yi çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum. Fakat Q30 hepimiz için yepyeni bir model. Fakat ben yine de sıradan hem Infinity'nin hem Q30'un ne olduğunu kısaca sizlere anlatayım. Infinity, Nissan'ın Amerika pazarı için üretmiş olduğu premium marka. Yani bunu Toyota ile Lexus'un arasındaki ilişki gibi düşünebilirsiniz. Aynı durum görmüş olduğunuz gibi Infinity'de de söz konusu. Yakın zamanda Infinity Avrupa pazarına giriş yaptı ve başta EX, FX diye adlandırılan SUV'leriyle olmak üzere bu pazarlarda yer almaya başladı. Fakat hiçbir zaman çok iddialı olamadı. Şu andaysa yeni Q30 modeliyle ilk defa kompakt premium hatchback sınıfına giriş yapıyor Infinity ve bu anlamda satışlarını arttırmayı düşünüyor. Bakalım Q30 ne gibi özellikler sunuyor? Gelin hep beraber incelememize başlayalım. Q30'un tasarımı diğer Infinity modelleriyle son derece benzer seviyede. Infinity'nin bu alışmış olduğumuz kıvrımlı gövdesi Q30'da da kendini çok net bir şekilde belli ediyor. Önden baktığımız zaman araca büyük bir tane panjur, onun ortasında büyük Infinity logosu, etrafında krom çerçeve, kıvrımlı tampon ve LED gündüz farlarına sahip aydınlatma grubu aracın çok dikkat çekici görünmesini sağlıyor. Açık söyleyeyim, aracı test etmeye başladığımdan beri etrafımdan arabayla veya yaya olarak geçenler sürekli kafasını çevirip Infiniti Q30'a dikkatli bir şekilde bakıyor. Bu anlamda aracın son derece dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Profile baktığımız zaman kıvrımlı tasarım anlayışı burada da kendini net bir şekilde ortaya koyuyor. Burada kaputun üstünden başlayarak kapıya doğru devam eden kıvrım biraz alçalıyor. Sonra tekrar arkaya doğru gelip burada kayboluyor. Kapılar biraz yine kıvrımlı bir şekilde yer alıyor ve tamponun altındaki marşpiyel de önde yok gibi gözüken fakat arkaya doğru genişleyen yapısıyla bence otomobilin profiline kesinlikle bir hava katmış durumda. Q30'un C sütunundaki bu zikzak formlu metal parça ise öndeki panjura çok benzer bir tasarıma sahip ve araca profilden bakıldığında kesinlikle bir hareket katıyor bence. Arkasını anlatmadan önce Q30'un aslında nereden çıktığını ve nasıl bir model olduğunu kısaca size anlatmak istiyorum. Form olarak bunu bir tanıdık modele benzetiyor musunuz bilmiyorum ama ben baktığım zaman form olarak Q30'un Mercedes GLA'ya çok fazla benzediğini düşünüyorum. Aslına bakarsanız aynı genlerde taşıyorlar diyebiliriz. Çünkü Q30 Mercedes'in A, B, CLA ve GLA serilerinde kullandığı platformun üzerinde geliştirilmiş bir araç. Bunu zaten size aracı kullanırken de iç mekanına geçtiğim zaman da anlatacağım. Ama tasarım anlamında özellikle arkadan bakıldığında bu aracın ben GLA'ya fazlasıyla benzediğini düşünüyorum. Tabii her zaman olduğu gibi Infinity'nin kendi dokunuşlarıyla bambaşka bir forma bürünmüş şekilde. Arkadan baktığınız zaman Q30 bu çıkık tamponuyla ve karakteristik stop lambalarıyla adeta ben bir Infinity'yim diye bağırıyor. Tamponun altındaki krom çerçeveli iki tane egzoz çıkışı da aracın tasarımına kesinlikle bir estetik katmış. Q30'un bagaj kapağının altında 368 litrelik yükleme hacmi sunuluyor. Bu A serisinden biraz daha büyük, GLA'dansa biraz daha küçük olduğu anlamına geliyor. Bu araçta yedek lastik olmadığı için yükleme zemininin altında da ufakça bir alan var. Buraya da eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ayrıca lastiğin patlarsa ne yapacağım diye de düşünmeyin. Çünkü burada kompresör ve tamir kitine de yer verilmiş durumda. Yükleme ağzı kesinlikle A serisinden daha geniş ve bu anlamda sınıf beklentilerini sonuna kadar karşılayabilecek özelliklerde olduğunu söyleyebilirim bagajın. Bakalım burası nasılmış. Bir kere iç mekanın biraz karanlık olduğunu söylemem lazım. Çünkü hem döşemeler siyah hem de bu araçta cam tavan yok. Fakat ülkemize ithal edilen Q30'ların tamamında cam tavan standart olarak sunuluyor. Bu araç ilk siparişlerden olduğu için bu araçta ne yazık ki bu opsiyon şu anda yok. Diz mesafesi fena sayılmaz. Yani bu sınıfın beklentilerini karşılayacak boyutta. Tabi geçtiğimiz hafta yapmış olduğum Mercedes E serisi testinden sonra buranın çok dar olduğunu söyleyebilirim. Ama kesinlikle bunu bu şekilde değerlendirmemek lazım. Her aracı kendi sınıfına göre değerlendiriyoruz. Baş mesafesine baktığımız zaman da yine
kompakt premium hatchback sınıfındaki araçlar seviyesinde bir baş mesafesi sunuluyor. Burada bir yetişkin zorlanmadan oturabilir. Fakat aynı şeyi orta sırada oturacak yetişkin için söylemek zor. Çünkü hem burada poposunu ve omuzlarını yerleştirebileceği yer çok geniş değil. Hem de bu yüksek şaft tüneli neticesinde burada çok rahat edemeyeceğini söyleyebilirim. İşte buraya geldiğiniz zaman ben bir Infiniti mi kullanıyordum yoksa Mercedes mi kullanıyordum diye düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü marşa basmadan önce bile anahtarın ne kadar Mercedesvari olduğunu görüyorsunuz. Fakat bunlarla ilgili tüm detaylara sürüş esnasında değineceğim. Şimdi yola çıkalım ve test sürüşü kısmına geçelim. Haydi. Infiniti Q30'un direksiyonu başındayım. Demin de söylediğim gibi aracın direksiyonu başına geçer geçmez kendinizi bir Mercedes kullanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz ve bu aracı kullanmaya devam ettikçe daha da artıyor. Çünkü sadece görünüm ve kullanılan malzemeler açısından değil, sürüş özellikleri anlamında da Q30 Mercedes modellerini fazlasıyla andırıyor. Sürüş özellikleri kısmına birazdan geleceğim. Şu anda aracın içiyle ilgili detaylardan size biraz bahsedeyim. Mercedes'le ortak kullanılan en belirgin parçalar gösterge paneli, direksiyon simidi, direksiyonun üstündeki düğmeler, direksiyonun solundaki sinyal ve onun altındaki hız sabitleme kolu, müzik sisteminin altındaki kumandalar, onun altındaki klima kumandaları, burada kapı üstündeki cam açma düğmelerinin tamamı Mercedes'ten alınmış ve Q30'a entegre edilmiş. Vites koluysa Mercedes modellerinin haricinde direksiyon kolonu yerine alışık olduğumuz yere konumlandırılmış ve piton yılanının kafasına benzeyen tasarımıyla bence hem göze çok hoş görünüyor hem de ele iyi bir şekilde oturup kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Bu vites seçme bölümünü de Mercedes'in diğer AMG modellerinden hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Tabii her ne kadar kullanılan parçalar ortak olsa da Infiniti tasarımcıları bu aracın kendine has bir tasarımı olması için ellerinden geleni yapmışlar ve başarılı da olmuşlar aslında. Yani ben burada bu aracı Mercedes'te çok fazla kıyaslıyorum. Diğer Mercedes modellerini de çok iyi bildiğim için bu kıyaslamayı yapabiliyorum. Eğer siz daha önce bir Mercedes kullanmadıysanız veya bu bahsetmiş olduğum Mercedes modellerinin içine binmediyseniz bu benzerliği anlamanız veya fark etmeniz çok da kolay değil aslında. İç mekanda kullanılan malzemelerin kalitesi yüksek. Konsolun üst tarafı deriyle kaplanmış. Yanındaki plastik malzeme ise yumuşak tercih edilmiş. Ayrıca onun altında kalan bölüm alkantara ile kaplı ve Infiniti'nin bu meşhur mor renkli dikişleri burada da kullanılmış. Küçük eşya gözleri konusunda Q30'un biraz cimri olduğunu söyleyebilirim. Burada elinizin altında 2 tane bardaklık var ve onun arkasındaki kapaklı kol dayamada da birkaç eşyanızı koyabileceğiniz alan sunulmuş. Orta konsolun hemen ortasında konumlandırılan dokunmatik multimedya ekranının kullanımı zor değil ama çok kullanıcı dostu olduğunu da söyleyemem. Yani sonuçta Infiniti Mercedes'ten bu kadar çok parça alırken ekranın yazılımını da keşke onlardan alsaymış dedirtiyor ne yazık ki. Sonuç olarak Infiniti Q30'un iç mekanının kaliteli ve konforlu olduğunu söyledikten sonra artık motorine ve sürüş özelliklerine geçme zamanı geldi bence. Benim kullanmış olduğum Q30'un kaputunun altında Renault-Nissan ortaklığında geliştirilen ve hem Renault hem Nissan hem de Mercedes modellerinde kullanılan 1.5 litrelik turbo beslemeli dizel motor görev yapıyor. Bu motor 109 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor ve Q30'da 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla sunuluyor. Motorun Renault-Nissan ortaklığında geliştirilmiş olması kafanızda tabii ki soru işaretleri doğuruyor. Yani ben bu araca bu kadar para veriyorum ve neden Renault motoru alıyorum diye bir düşünceye bence kapılmayın. Çünkü bu motor gerçekten hem performans özellikleriyle hem tutumluluk özellikleriyle kesinlikle övgüyü hak eden çok başarılı bir motor.
Ve şuna emin olun, eğer bu motor bu kadar başarılı olmasaydı Mercedes gibi bir firma gidip bu motoru alıp araçlarının kaputunun altına yerleştirmezdi. Bu 1.5 litrelik dizel motorun yanı sıra Infiniti Q30'u 1.6 litrelik ve 2 litrelik benzinli motor seçenekleriyle de alabiliyorsunuz. Bu motorlarda Mercedes'in raflarından alınarak Q30'un kaputunun altına entegre edilmiş olan motorlar. 1.5 litrelik ve 1.6 litrelik motorları sadece önden çekişli olarak alabilirken 2 litrelik benzinli motoru ise 4 tekerlekten çekişli olarak alabiliyorsunuz. Bu 1.5 litrelik dizel motorun gücü Q30'u uçurmuyor ama makul bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda beklentileri sonuna kadar karşılıyor. Şehir içi hızlarda herhangi bir eksiklik hissetmiyorsunuz. Otoyol sürüşlerinde de biraz sabırlı olursanız yüksek hızlara rahatlıkla çıkabiliyor ama çok canlı, çok atak bir yapıda olmadığını da bilmek lazım. Motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman uyum içinde çalışıyor. Fakat şehir içindeki durumlarda bazen yokuş iniş çıkışlarında vites büyütmek konusunda biraz fazla bekliyor ama onun haricinde bir eksikliği yok. Şanzımana isterseniz direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklarla da müdahale edebiliyorsunuz. Sürüş özellikleri konusunda Mercedes GLA'dan pek bir fark olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası aracı kullanmış olduğum bu süre boyunca bana hakikaten Mercedes GLA kullanıyormuşum gibi hissettirdi. Gerek nispeten yerden yüksek olan oturma pozisyonuyla olsun, gerek yumuşak hassas direksiyonuyla olsun, gerek buradaki kumanda elemanlarıyla ve süspansiyon konforuyla olsun hakikaten GLA'ya çok benzediğini söyleyebilirim. Fakat Q30'un GLA'ya kıyasla bence bir tane artısı var. O da süspansiyon konforunun bir tık daha üstte olması. Bunda tabii 18 inçlik jantlara sarılı olan daha yüksek profilli lastiklerin de etkisi olabilir. Veya süspansiyonların biraz daha yumuşatılmış olma ihtimali de var ama gerçekten özellikle bozuk zeminler üstünde ilerlerken Q30'un konforlu olduğunu söylemem lazım. Bu arada Q30 bence yalıtım konusunda da iddialı çünkü yol sesini ve rüzgar sesini neredeyse hiç duymuyorsunuz. Tabi dizel motorun çalışma sesi özellikle yüksek devirlere çıktığınız zaman biraz duyuluyor ama onun haricinde içeride sessiz ve huzurlu olduğunuzu belirtmem lazım. Yola tutunma konusunda da bence bir eksiklik hissettirmiyor. Dediğim gibi direksiyon hassas ve araç yola iyi bir şekilde tutunuyor. Yönlendirme isteklerinize yerinde ve hızlı cevaplar verebiliyor. O yüzden güvenli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz Q30'la. Gelelim son olarak da Q30'un yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı birkaç gündür kullanıyorum ve 190 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 6.9 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Kullanmış olduğum mesafenin yarısından fazlasını şehir içinde kat ettiğimi düşünecek olursanız bu değer bence gayet iyi. Ama sabahtan beri yaptığım 75 kilometrelik mesafe neticesinde de bana 6.1 litrelik bir değer gösteriliyor olması bu motorun hakikaten tutumluluk potansiyelinin olduğunu ortaya koyuyor. Yani siz eğer sakin kullanan bir sürücüyseniz 6-7 litreler seviyesinde rahatlıkla gezebilirsiniz. Renkler ve zevkler tartışılmaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat ben Infiniti Q30'un tasarımını çok beğendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de bu aracın tasarımı ile ilgili düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Aracın sürüş dinamikleri, sürüş konforu hiç fena sayılmaz. Beklentileri iyi bir şekilde karşılıyor. Fakat konu satın alma aşamasına geldiği zaman tabii ki fiyat etkili oluyor. Bu araç her ne kadar kompakt, premium, hatchback bir araç gibi konumlandırılıyor olsa da fiyat olarak bakıldığı zaman aslında kompakt, premium, crossover sınıfına daha yakın olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Audi A3, BMW 1 serisi ve Mercedes A serisinin başlangıç fiyatları 110.000 ile 120.000 TL arasında değişiyor. Dizel motor ve otomatik şanzıman seçenekleriyle. Kompakt premium crossover'larsa 140.000 ile 160.000 TL arasında değişen etiket fiyatlarına sahip. Bu araç da birebir rakibi olan ve aynı genleri taşıdığı Mercedes GLA ile çok yakın bir fiyat etiketine sahip. Bu anlamda şansının çok yüksek olmayacağı ortada. Ama genel bir değerlendirme yapmak gerekirse bugüne kadar ülkemizde Infiniti daha yüksek silindir hacmine sahip motorlarla satılıyordu ve şansı ne yazık ki pek fazla yoktu. Fakat özellikle Q30'un piyasaya girmesiyle bu küçük hacimli benzinli ve dizel motorlarıyla Infiniti'nin şansı biraz daha artacakmış gibi gözüküyor. Görüşmek üzere.